Merhaba minik mühendisler. Ben Profesör Doktor Casper. Bugün transistörlerden bahsediyoruz. Transistör, en basit tanımıyla, elektrik sinyallerini kontrol eden bir anahtar ve yükselteçtir. Küçük bir sinyal ile daha büyük bir sinyali kontrol edebilme yeteneği sayesinde modern elektronik diye bir şey var. Bilgisayarlar, telefonlar, uydular, hepsinin kalbinde transistörler çalışır. Tarihsel olarak transistör, vakum tüplerinin yerini almak için geliştirildi. Vakum tüpler büyük, çok enerji tüketen ve çok ısınan yapılardı. Transistör ise küçük, sağlam, düşük güç tüketimli ve hızlıydı. Hele bu değişim elektroniği masa boyutundan cep boyutuna indirdi. Temel olarak transistörlerin 3 bacağı vardır ve bu bacakların isimleri transistör tipine göre değişir. En klasik türlerden biri BJT yani Bipolar Junction transistördür. BJT'de bu bacaklar base, kolektör ve emitter olarak adlandırılır. BJT'nin çalışma mantığı şudur. Base ucuna uygulanan çok küçük bir akım, kolektör ile emitter arasındaki çok daha büyük bir akımı kontrol eder. Yani küçük bir çabayla büyük bir işi yaptırırsın. Bu yüzden transistörler, sinyal yükseltmede mükemmeldir. BJT'lerin iki ana türü vardır. NPN ve PNP. NPN transistörde, base, ucuna pozitif bir gerilim uygulandığında transistör iletime geçer. Elektronlar emitterden kolektöre doğru hareket eder. PNP transistörde ise tam tersi olur. Base ucu daha düşük potansiyele çekildiğinde transistör çalışır. Günlük hayatta ve devrelerde NPN transistörler daha sık kullanılır. Çünkü pozitif gerilimle kontrol etmek özellikle dijital sistemlerde daha pratiktir. Transistörler sadece anahtar gibi çalışmaz. Eğer doğru şekilde biaslanırlarsa, yani doğru çalışma noktasına ayarlanırlarsa, analog sinyalleri yükseltebilirler. Bir mikrofon sinyalinin hoparlörü sürebilecek seviyeye çıkması buna klasik bir örnektir. Şimdi gelelim ikinci büyük aileye, MOSFET'ler. MOSFET'in açılımı Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor'dur. MOSFET'ler akımla değil, gerilimle kontrol edilir. MOSFET'lerde bacaklar gate, drain ve source olarak adlandırılır. Gate ucuna uygulanan gerilim, drain ile source arasındaki iletkenliği belirler. Gate neredeyse hiç akım çekmez. Bu da MOSFET'leri inanılmaz derecede verimli yapar. Bu yüzden modern işlemcilerde ve entegre devrelerin içinde milyonlarca, hatta milyarlarca MOSFET bulunur. MOSFET'lerin de iki ana türü vardır. NMOS ve PMOS. NMOS, gate ucuna pozitif gerilim uygulandığında iletime geçer. PMOS ise gate ucu düşük seviyeye çekildiğinde çalışır. Dijital mantık devrelerinde bu ikisi birlikte kullanılarak CMOS yapısı oluşturulur. CMOS sayesinde hem yüksek hız hem de çok düşük güç tüketimi elde edilir. Düşük güç tüketen cihazlarda sıklıkla kullanılır. Transistörler ideal değildir. Gerçek dünyada her transistörün sınırları vardır. Maksimum taşıyabileceği akım, dayanabileceği gerilim ve ısınma problemleri vardır. Bu yüzden bir transistör seçerken sadece çalışıyor mu diye bakılmaz. Termal limitler, güvenli çalışma alanı ve anahtarlama hızları mutlaka değerlendirilir. Özetle transistör, modern dünyanın sessiz kahramanıdır. Kendisi minicik fakat dağlar kadar iş yapar. Bir sonraki videonun konusu ne olsun yorumlara lütfen yaz.